Hepinize merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün benim için çok özel ve güzel bir gün. Çünkü beni dağlara götüren, kamplara götüren ve bütün çekimlere götüren aracımı yeniledim. 2023 model Ford Ranger Wildtrak P9 aldım ve onu şu anda baştan yaratacağım. Neredeyiz? Lift 34'teyiz. Burak Altıntaş, ona Ford doktoru diyorum. Diğer videolarımdan tanıyorsunuz. Hadi gelin içeri girelim, Burak'la buluşalım ve artık süreç başlasın. Çünkü ben sabırsızlanıyorum. Ford doktoru Burak, seni tanıyorlar. Evet, merhabalar tekrardan herkese. Beklenen gün geldi Burak. Sonunda abi ya. 11-12'de mesajlaştığımız geceler son buldu. Artık arabayı yapma zamanı. Ben yeni aracı acayip sevdim. Gerçekten 2 gündür kullanıyorum aracı. Boş hali bile bana çok keyif verdi. Gelin aracı bir gezelim. Şöyle hızlıca ne yapacağımızı konuşalım. Olur. Ama senin fikrin çok önemli çünkü sen benden çok daha eski bir Ford kullanıcısın. Sen de beğendin mi bu aracı? Çok büyük değişim var. 10 yılın üzerine tabanı komple yenilediği için arabada artık çığır açmışlar yani. Son noktaya gelmiş gerçekten ciddi manada. Oturtmuşlar arabayı yani. O zaman Balaban Truck yapmaya başlıyoruz. Başlıyoruz. Normalde saklarlar ama ben saklamak istemiyorum. Plakaya bir bakalım. BLB Truck demiştim. Sen tabii ki geçen araçta bana Raptor görünüm verdin. Çoğu izleyici de aracımızı video, hatta seninle video yapmıştık. Ön panjuru değiştirmek istiyorum. Ya yeni Raptor panjur takacağız aslında. Raptor'un olan panjur, Ford yazılı panjura dönecek. Daha spor duruyor, daha güzel duruyor, daha diri gösterir arabayı. Panjurla başladığımız için yan tarafta da Dodik'le devam edeceğiz. Çünkü zaten tekerlerini dışarı alacağız. Her ne kadar orijinal jantı kullanmak istesen de tekeri dışarıya alacağım için ben isterim ki Dodik de olsun. Tam otursun arabaya. Şöyle biraz dışarı çıksın, kaslı gözüksün. Aynen, onu şöyle de yapabiliriz. Sona bırakıp jant lastiği görüp seçebiliriz de. O tamamen bizde. Tabii yükseltme vazgeçilmezimiz ama artık sen buldun getirdin bize ürünü. Hepsini göstereceğim size biraz. Aynen öyle. Iron Man'in özel bir yükseltme kitini kullanacağız araçta. Onu kaldıracağız. Akabinde senin kullanımın için arka tarafta kasa havuzu sürgü. Ön tarafta ARB ledlerin olacak, aydınlatma. O ARB'nin gri ve siyah görünümü benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden özellikle onları buldum ve bu aradan aldım. Havuzumuz geldi. Havuz geldi. Havuz yürüyor şu an. Arabaya doğru yürüyor. Bir önceki araçta benim arka taraftaki bazı parçaları boyamıştın. O düz siyah görüntüyü ben çok seviyorum. Yine burada gri çıtalarımız var. Bunları boyarız herhalde. Açık gri rengi yok edelim diyorum. Çünkü panjurda mat siyah dönüyoruz. Şimdi arabada 3-4 tane renk olmasın. Evet. Mat siyah biraz daha ağırlık verebiliriz yani, olabilir. Üzerinde 31'e yakın lastikler var. Biz lastiklerimizi 33 yapacağız. General Tire. Üst tarafa bir sürgü yapalım. Evet. Geçen sefer arabamda kabin yaptım. Kabin tabii ki çok daha fazla yer alan bir şey. Ama bu sefer bir trailer yaparak kamp eşyalarımı ayıracağım. Pick-up görüntüsünü bu sefer bozmak istemiyorum. Bence de daha spor oluyor. Yani öbürü SUV'a dönüyor. Bu biraz daha spor, kamyonette kalsın. O zaman sürgümüz de hazır ve aracımızı yavaş yavaş yükseltip lastikleri çıkartıp o amortisörleri arabaya takıp bir an önce hissiyatını görmek istiyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlıyoruz. I'm a one. I'm a one. One. I'm a one to one. I can never be you. Little me tools, no I can't be fooled. Little me tools, no I hate these dudes. I'm a one to one. I can never be you. Anything you could do, I can do better. I can do better than you. Anything you could do, I can do better. I can do better than you. Drop my first single, let go, he rap. You thought it was a drought, that's cap. I get the front and I get the back. Lil Uzi the facts, like that's a rack. Bought some new boots just to wear them out. Bought a new Beamer, I run it to the ground. I used to say nothing, I bet they hear me now. Ain't no my business, no need to hear me out. Talking too much, say less. If it's less than the check, say less. If you can say it best, say less. I'm taking all best, say less. Talking too much, say less. If it's less than a check, say less. If you can say it best, say less. I'm taking all best, say less. I'm a one to one, I could never be you. Little me tools, no I can't be fooled. Little me tools, no I hate these dudes. I'm a one to one, I could never be you. Anything you could do, I could do better. I can do better than you. Anything you could do, I can do better. I can do better than you. Yeah, I could never borrow from no man. How you talking ownership and no land? I got my roll on, now I'm rolling. I drive all my cars like they're stolen.
Ellerine sağlık. Tam istediğimiz gibi oldu araba. Vallahi abi çok şükür kazasız belasız bitirdik, biz de memnunuz. Evet. Hoşnutuz durumdan. Sonuçtan da mutluyuz. Güzel oldu. Orijinal ve profesyonel bir araba oldu. Yani istediğimiz mesajı yakaladık aslında. Çok Evet. doldurmadan ilk videoda dediğimiz detaya geldik. İlk arabada sana çok karışmamıştım. Öğrenme sürecim vardı ama artık birazcık ben de araştıra bu arabada biraz daha sürece müdahil oldum. Çok memnunum sonuçtan. Gerçekten konfor olarak bir pick-up konforu değil, çok lüks bir SUV konforu görüyorum. Ekran benim için müthiş bir şey. Onun dışında konsol çok düz ve gerçekten çok şık. İşçilik bana sorarsan A klas bir araba gibi. Yani Ya şuradaki deri detayları. evet, Ya yani bu bir önceki deriler- Wildtrak da güzeldi ama Aynen. hani bu bence bir tık daha üstüne çıkmış diyorum. Vites D'deyken arabayı durdurduğum zaman Yani kapıyı stop açtığım tuşuna zaman basarsan aynen T'ye atıyor. Çok F'yi iyi. alıyor. Bu BMW hem, gibi. Evet, hem çok güvenli bir şey hem de konforlu bir şey yani. Sürüş olarak da eskiden 3 modumuz vardı. Şimdi 4 modumuz var. 4 H'yi biliyorum. 4 High, 4 Low, 2 zaten 2 çeker. Bir de 4A var. Otomatikten mi geliyor? Ya bu Ford otomatik bu. Yani bu diyor ki senin ihtiyacına göre ben aracı 4 çekeri alıyorum diyor. Bunu çekme modunda falan da yapıyor. Yani remork çekerken falan rampaya geldiğinde 4 çekeri alıyor falan böyle yani. Arabadaki bu koltuklar beni çok tatmin etti. Hem spor hem deri. Bu arada koltuk ısıtma çok önemli bir şey. Çünkü biz kamplara gidiyoruz. Gerçekten çok soğuk havalarda kampta oluyoruz. Abi o karda offroad'da falan Evet. böyle minyon koltuk Evet, sıcak. Bunda evet. direksiyon ısıtma da var direksiyon ayrıca. ısıtma da var bunda ekstra. Leziz. Bu gerçekten çok farklı bir seviyede olmuş. Arabayı açtığım zaman o Build Tough yazısı Evet o zaten Raptor'da vardı. Şu anda bunda olması da beni çok muhteşem mutlu bir şey ediyor. abi. Buna binen adam günlükte de bunu tatminkar bir şekilde kullansın dedikleri araç bu. Değil mi? Şu anda bunu oturtmuş yani. White Dire'ye bunu oturtmuş. Arabaya tabii kasa havuzu yaptık ve sürgü koyduk. Çözdüm biz havuzu. Yoksa saçla gezecektik arkada. Arkası bomboş. Bomboş. Arkada çok güzel bir kamerası var ve kamerayı ufaltmışlar. Ama öndeki kamera yok. Yok. Ama kaputu açtığımız zaman soket yerini gördük. Yani bu demektir ki Burak bize o kamerayı getirmiş bir şekilde Ayna da almam lazım abi. Takar. 360 kameraya dönmem evet. için. Diyecekler ki şimdi ya senin arabanda çadır vardı, işte tente vardı, arka tarafta kabin vardı falan, niye bunları koymadın bu sefer? Bunun en büyük sebebi arabanın aerodinamizmini bozduğunu düşünüyorum. Çok doğru. Benim için Tutuyor arabanın arabayı. görüntüsü çok önemli ama günün sonunda arabanın performansı da önemli. Yani ben bütün bunları yaparken eğer arabanın performansını azaltıyorsam o zaman mutsuz oluyorum. Bunu şöyle tecrübe ettim. Aslında sen ilk geldiğin zaman bana bunu söylemiştin. Görüntü, kullanış, konfor. Burada güzel bir denge bulmak gerekiyor. Çok doğru. Bir tarafa çok yüklenirsen diğer taraftan vazgeçmiş oluyorsun diye düşünüyorum. Uyduğun LED de ARB. Evet. Yani şimdi bunun ARB olunca tabii ki pahalı ürün okey ama pahalı ürünü bir kere alıyorsun Evet, baba. evet. Sen bunun ışık şiddetini ayarlayabiliyorsun ya. Böyle Burada bir şey kaç olabilir mi? seviye var? Gösterelim. Böyle 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 5 seviyemiz var. Şimdi Mami'yi bir çekelim de hangi şartlarda bu videoyu yapıyoruz. Bir sevgili takipçiler görsünler. Evet, Mami şu anda Bu arada yani Buğra'nın şimdi arabasının bulunduğu araba da yani çeken araba bile dolu. Arkadaşlar bunu drone'la çekmiyoruz. Yüksek bir arabayla çekiyoruz. Şerit takip var. yarı otopilot gibi kullanıyorsun Evet. ya. Direksiyon hafif tut abi, kendi gidiyor şeritte. Kendi gidiyor şeritte. Bu çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Çok şerit değiştiğim zaman da 2 kere basarak onu devreden çıkarmak Tabii, devreden diyorsun, çıkarabiliyorsun. hemen. Araba biraz uzamış mı sence? Araba uzadı abi. Çünkü arka koltukta oturanlar çok rahat oturuyor. Evet. Bence arkası bir önceki kasaya göre biraz daha rahat. Rahat. Araba uzadı, genişledi. Bir de şu var. Biz arabaları Ranger Raptor'a falan F150'ye çeviriyoruz ya. Çamurlukları şişiriyorduk. Evet. Bu araba da şişik geldi abi. Şişik Raptor geldi. kadar şişik neredeyse. Senin işinden etti Ford ya. Ya ayrı mevzu. Direksiyona mesela bakıyorum. Çok büyük değil. Çok Küçük, spor. çok az. Üzerine birçok düğme var ve gerçekten inanılmaz konforlu bir direksiyon. Yani Evet. şimdi büyük pick-up kullanıyorsun. Biraz sert olur diye düşünüyorsun ama yok, çok konforlu bir direksiyon. Ya burada gerçekten konforu çok üst düzeye çıkartmışlar. Bence birinci araba olarak kullanan insanlar bunu. 2023 model Ranger'da artık çok lüks bir SUV'nin içine geziyor gibi gezebilirler diye düşünüyorum ben. Abi bizim aslında bu artık bir yaşam tarzına dönüştü. Bizim Evet. kıyafetimizde, Değil çevremizde. Yani gidiyorsun motor alıyorsun, Apache. Enduro alıyorsun. Apache'yiz abi. Apache'yle burada yapacak hiçbir şeyimiz yok. Biz Apache'yiz. Türkçesi bu, uzun uzun anlatma, bırak. Her şey bizi etkiliyor Aynen yani. öyle. Düğüne gidiyoruz pick-up'la. Pick-up'la. Abi yani. Evet Burak, orman yoluna yaklaştık. Şu ana kadar amortisör gerçekten bana çok keyif verdi. Ben bayağı beğendim. Sen de zaten sağımda giderken fark ettim, böyle çukurlara giriyorum, tümseklerden çıkıyorum ki bir test edeyim diye. İlk gün lastik havası biraz fazlaydı ve amortisör daha yeni takmıştık. Onun da ezilmesi gerekiyor. Ezilmesi gerekiyor. Lastik havası, sen doğru lastik havasına getirdiğin için şu an konfor biraz daha arttı. Şu an çok tatminkarım. Bu 3-4 bin kilometre sonra iyice oturduğunda biraz daha yumuşar.
Sen de alışıyorsun, bir de o da var. Ama bir makaslı arabaya göre çok iyi şu anda. Yavaş gir, çok yavaş. Evet, devam et. Solda kal, sağda çukur var, onu biliyorum. Sola yakın yürü. Evet. Bu ne ya? Bu ne ya? Baba. Hiç bağım güm etmedi, farkında mısın? Hiçbir yerinde tıkıntı yok. Acayip. Bak şimdi şu zemin de güzel. Burada gazda istersen Trans Anatolia gibi düşün. Bir yürü. Mami seni biraz zorlayacağız. Mami, Transanatolia'da Selçuk'a buradan selamlar olsun. Saatlerce arkada böyle gitti. Mami, seninki 5 dakika. Anılarım canlandı be. Güzeldi ama şimdi yani. Trans Anatolia başka bir deneyimdi. Güzel demeyeceğim Burak. Güzel demeyeceğim. Zorluyoruz ya. Abi güzeldi de. Yok demeyeceğim. Bu yolu ben hep gidiyorum ya. Şuradan bir gidiyorum. Biz buradan zirveye kadar gidiyoruz işte. Arabayla değil mi? Ha. Biz koşuyoruz. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free to the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I was waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what. Add it up, told her if it's all me, everything is on me, going back it up. Tam da eğimde durduk. Tam eğimde durduk. Arabayı biraz kirlettik. Araba daha demin bahsettiğim gibi gayet sade oldu. Bence şık da oldu. Öncelikle tabii ki lastiklerimiz 33, 12,5, 18. Aynen. General Tire. General Grabber benim zaten favori lastiğim. Transanatolia'da kullandığım lastik. Lastiğim patladı zannetmiştim ama jantım kırılmış. Lastik patlak hala değildi. Gerçekten çok güzel bir lastik. Orijinal jantımızı kullandık. Jantımız gri renkteydi. Ben Burak'a rica ettim, sağ olsun. Mat siyah çek. Mat siyah çevirdik. General'ın 18 jantın gelebileceği bir MT lastik seçtim. MT Mud Train, yani arazide çok etkili bir lastik. AT ise All Train, hem arazi hem asfaltta. Her zemin. Her zemin. Ayrıca General'ın MT serisi diğer markalara göre biraz daha asfaltta konforlu. Dişlileri o kadar da büyük değil. Bu da AT'ye yakın bir lastik olduğu için bence gayet iyi bir yol tutuşu. Bir MT lastiğe göre performans asfaltta muhteşem. En çok yağmurda biz bu problemi yaşıyoruz MT'de. En çok kaydığımız zemin yağmurun başladığı ve yoğunlaştığı anlar. Günlük kullanımda da kullanabilecek bir lastik midir? Tabii ki. ARB ön aydınlatmalarımızı taktık. Bunlar kademeli, kuvvetli. Zaten araç 6 kademe var. 6 kademe var. Aynen. Onun dışında Raptor panjurumuzu koyduk. Mat siyah boya detaylarımızı yaptık. Renk sayısını azalttık. 4 farklı renk olacağına 3 farklı renge indi. Onun dışında far çerçevelerin geldi. Far ve stoplarda çerçeve takıldı. Arabanın üzerine bir tane GoPro takmışım. O abi lazım dedim abi. Alt tarafta zaten uygulama bambaşka. Şimdi Ironman Suspension ve kit kullandık. Bu Ironman kitin özelliği, salıncakları yok. Orijinal salıncak kullandık ama içinde makaslarımız geldi, vidalarımız geldi, yayımız geldi, amortisör serimiz geldi. Full set. İçindeki salıncak gayet iyi olduğu için onu değiştirme ihtiyacımız yok. Bu Ironman'in Foamcell Pro serisi. Normal Ironman'ler de çok konforlu ama bu biraz daha farklı bir amortisör. Eko kite oranla çok daha farklı tepkime veriyor arazide. Bir de bunun iyi yanı Foamcell Pro'nun bu arabada ön amortisörde diyeyim, istediğin gibi coil'den sertlik, yumuşaklık, yükseklik, alçaklık ayarını oynayabiliyorsun. Biz de orijinal salıncağı kurtarabilecek en doğru ölçüde ön tarafı ayarlamaya çalıştık. O yüzden de salıncağı değiştirmedik. İsmi de Ironman. Emre çok sevdiği için. Teker iz genişliğini arttırmak için de arabada spacer koyup hem lastiklerin daha havalı hem de senin daha virajlarda ağırlık merkezine aşağı indiği için daha rahat dönmeni, viraj almanı falan sağlamak istedik. Yani daha da üçgen olduğu için araba daha da güzel durdu. Yine agresif gösteriyor. Lastikleri dışarı çıkartıyor. Burak'ın arabasında biraz daha büyük dödükler vardı. Fakat orijinal Ranger'da, Raptor diyecektim Allah söyletti. İnşallah nasip olur abi. İnşallah. Orijinal Ranger'da dödükler zaten üzerinde var. Çok ince ve şık bir dödük. Bu dödükleri kullandık ki lastikler daha dışarıda gözüksün.
takmışsın. Ben takmadım başta. Dedim ki Evet. jant lastiği space bir bitirelim, görelim. Çok Ben da iyi yaptın. görünce de dedim hiç ellemeyeyim. Evet, biz kalın düdük taksaydık biraz lastikler içeride kalacaktı. Bu sefer sinik kalıyor araba. Aynen. Ben de onu sevmiyorum abi. Araba dediğin kaslı duracak. Kesinlikle şu an daha kaslı duruyor. Camları kararttık. Önler biraz daha açık, arkalar biraz daha koyu oldu. Bu da arabaya çok güzel bir görüntü veriyor ve camlarla birlikte videonun başında anlattığımız gibi arabada çıtalar vardı ve bunlar açık gri renkteydi. Burak'ın demin önde söylediği gibi arabanın renklerini azalttık ve bunları siyah boyayarak bir bütünlük sağladık. Hem Dodik'le de uyumlu oldu. Dodik'le de uyumlu oldu. Arka farlarda da çerçevemizi taktık. Bu da güzel bir görüntü verdi bize ve tabii ki arabamızın Olmazsa olması. Sürgü. sürgü havuzumuzu taktık ve üzerine de sürgümüzü taktık. Maximus kullandık burada. Burak da bunu yıllarca kullandı ve çok memnun olduğu için ben özellikle ona sordum. Çünkü bir önceki arabamda arabanın kasasını büyütmüştüm ve arabanın arkasına bir saç kabin koymuştum. Evet. Ben kamplara giderken çok fazla eşyam olduğu için o kabin benim gerçekten çok işime yarıyordu. Fakat şu anda bu arabanın arkasında bir trailer, camper yaparak bundan sonra işte çadırımı ve bütün eşyalarımı o camperla taşıyacağım. Yani kampa giderken onu arkaya takacağım, götüreceğim. Gitmediğim zamanda da arabayı bu şekilde pick-up görüntüsünü çok özlemiştim bir önceki arabamda. Kabin biraz daha SUV görüntüsü veriyor. Evet. Ama pick-up görüntüsünü alamıyoruz. O yüzden bu arabada kabin koymama kararı aldım. Ya arkaya römork yani kamp römorku kullanmak da hazır düzeneğin içinde abi. Gidiyorsun geliyorsun. Arabadan eşya indiriyorsun ya. Römorku bırakıyorsun. Ya bu ben de oradan karavana döndüm. Senin de biz en son şeyin karavan zaten. Evet. Ama bunu step by step gidiyorsun. Biraz geriden geliyoruz ama geliyoruz bak. Toparlıyorsun abi iyi gidiyorsun. Benden hızlı gidiyorsun. Ya buradan römorktan işte karavana böyle devam edeceksin. Çok doğru yoldasın. Yönlendirmek istemiyorum. Sen yolunu zaten 10 numara buluyorsun Eksik olma. Senden çok şey öğreniyorum ama tabii ki herkesin ihtiyaçları farklı olduğu için Tabii. hem zevkler tartışılmaz hem de ihtiyaçlar. O yüzden biraz daha farklı yönlerde şeyler yapabiliyorum ama her dediğinde bir süre sonra anlıyorum yani ne demek istediğini. Şimdi ben de camper olarak seninle kampa geleceğim. Hatta beraber bir güzel kamp videosu yaparız. Ve arabanın en önemli yerlerinden bir tanesini gösteriyorum. O da Wild Track yazısının altında olan Lifted 34. Lifted 34 sticker'ımızı yapıştırmadan caddeye çıkmayız. Artı 10 beygir. Aynen öyle. Artı 10 beygir veriyor. Gerçekten çok özenerek bu hafta bana zamanını ayırdın. Ve bu arabayı çok güzel yaptın ve tam hayal ettiğim gibi bitirdin. Bu videoda bir pick-up aracında neler olmalı size bunu anlatmaya çalıştık. Aynı zamanda YouTube'da beni kamplara götürecek, dağlara götürecek, çekimlere götürecek aracımı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım hem keyifli hem de sizler için yararlı bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarda bu araçla beni birçok kampta göreceksiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Burak'ın kanalını, sayfasını sizlerle paylaşıyorum. Videoya mutlaka yorum yapın ve beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.